YKS'ye çalışan bir öğrencinin bir günü nasıl geçmeli? Kursa gitmiyorum, evde çalışıyorum diyenlere ne tavsiye edersiniz? Psikolojik olarak yıkılmamak için nasıl motive olmalıyım? Sınava son bir ay kala telefonu bırakmalı mıyız? Sınav sırasında strese kapılmamak için ne yapmalıyız? Bu güzel bir soru, biraz daha derin bir soru. Sınav anında doğacak aslında stres, sınavı kaybetmek için bir sebep değil. Aslında Sizi tanıyalım. ben Gökhan Müftüoğlu, YouTube'da, sosyal mecralarda bilinen adıyla Gri Koç. Yıllardır profesyonel manada öğrenci koçluğu yapıyorum. Şu anda YouTube'da en büyük motivasyon ve planlama koçluğu kanalının kurucusuyum. Bir ekibim var, liderliğini yapıyorum. Piyasada onlarca kitabın, YKS kitapları özellikle, onların danışmanlığını yapıyorum. Bir süredir de seminerler tarafında öğrencilere ulaşmaya gayret eden birisiyim. YKS'ye çalışan bir öğrencinin bir günü nasıl geçmeli? Özellikle hedefleri yüksek olan, hedefleri gerçekten sağlam olan öğrenciler için ben şöyle tersten gideyim. 24 saatin içinde acaba en çok nereye boşa vakit gidiyor? Önce diyorum bunu bir hesaplayalım. Yani diyelim ki hocam toplamda 4 saat şuraya gidiyor, 2 saat buraya gidiyor. Toplamını aldığımızda aslında geri kalan o dolu vakti değerlendirebiliyorsa, vaktiyle ilerleyen zamanlarda o boşları da içine katabiliyorsa o zaman diyorum gün doğru şekilde geçmiştir. Çünkü 12 sınıf öğrenciler var, mezunlar var, açık lisede okuyanlar var, dershaneye gidenler var, online hazırlananlar var. Yani o kadar çok fazla öğrenci tipi var ki hepsinin bir günü aslında birbirinden çok farklı. Yeter ki o boş olan kısmını dolunun içine eklesin, en doğru zaman yönetimi o diyebilirim. Dereceye girmek için nasıl çalışmalı? Hangi derece? Hadi bakalım falan diye. Benim şöyle bir tanımım var. Her öğrencinin hayali kendi derecesidir diye bir tanım ürettim yıllar önce. Yıllardır da bunu anlatmaya gayret ediyorum. Çünkü toplumda şöyle bir durum var. İlk 20 bin, ilk 10 bin, ilk 5 bin gibi dereceler kabul görmüş dereceler ama 100 binde, belki de hatta 100 binde falan hiç alakası yok. En büyük hayali polis olmak isteyen bir öğrencinin sıralaması, sınavda aldığı puan bir derece olarak görülmüyor. O yüzden bu minvalde yaklaşırsak her öğrencinin kendi derecesi hayali ise doğru çalışarak diyebiliriz. Eğer 20 binden bahsediyorsak, 10 binlerden bahsediyorsak en az 2 yıllık bir çalışmayı içeriyor. Yani tam sınav modunda 2 yıllık bir çalışmaya ihtiyacımız var. Ondan önceki kısım, altyapı hakikaten çok önemli. Diğer taraftaki benim az önce bahsettiğim yani derece herkesin hayalidir şeklindeyse aslında olay çok basit. Bugün artık resmi olarak yokatlas.com'da hangi öğrenci nereye kaç puanla girmiş, kaç nette girmiş hepsi artık orada çok güzel şekilde bariz duruyor. Bir öğrenci istediği hedefi, istediği dereceyi oraya girip baktığında demek ki bana bu kadar net gerekiyor, demek ki bana bu kadar çalışma gerekiyor gibi birçok altyapıyı rahatlıkla bulabilir. Bunları yaparsa zaten o derece tıkır ona doğru yaklaşacaktır diyebilirim. Canımız hiç ders çalışmak istemediğinde ne yapmalıyız? Can nedir diye ben de tersten bir soru sorayım yine. Ben bu soruya çok... Evet, çok güzel. Hayalhanemde aldığımız güzel bir cevap oldu bu. Şimdi biz bunu çok duyuyoruz. Canım istemiyor, canım istemiyor, canım... Ben de bazen sorarım öyle pat diye sorarım. Can nedir derim. Hocam işte yani içimde bir şey istemiyor falan diye. Aslında nefis istemez. Nasıl istesin gibi bu kadar renkli bir dünya, bu kadar cıvıl, herkesin artık böyle sürekli eğlence akımının böyle baş gösterdiği bir noktada derse dönmek hakikaten çok zor. Ben burada hep şunu diyorum. Birincisi sosyal medya dediğimiz ya da bizi sürekli eğlenceye iten, sürekli böyle ders dışı şeyleri iten etkinlikleri oldukça azaltmamız lazım ki bu nefs o tarafa kaçmak istemesin artık. Bu tarafa dönüp ben amacımı hatırlarsam masa başına oturabilirim. Çok iyi dinlenme yapabilirsem, hani canımın istediği onların tabiriyle söylüyorum, şeyleri daha iyi başarabilirim. Bunun gibi bazı kişilik tiplerine göre bazı metodlar var. Onları biraz daha inceler, irdelersem kendimi tanıyarak o zaman o can mecburen o dersin başına oturacaktır diye söyleyeyim. Ki bazı öğrencilerde bu korkuyla da oluyor. Yani hocam hakikaten korkuyoruz ya. Yani bu sınav ne olacak dediğinde istersen onun nefs birazcık aslında bu tarafa yine yanaşacaktır. Bazen kişinin kendini böyle tanımlaması, korkutması da lazım diye düşünüyorum. Kursa gitmiyorum, evde çalışıyorum diyenlere ne tavsiye edersiniz? Bu son yıllarda çok arttı. Şöyle özellikle açık liseye geçişlerle de beraber oldu bu. Mezun dediğimiz öğrenci profiline de artık kurslara gitmeden online YouTube'da girip tamamen ücretsiz
birçok ders kanalından dersleri takip etme ihtimali var öğrenciler. Bu çok çok güzel bir şey ve artık bu şekilde çok sağlam hayaline ulaşan, hedefine ulaşan öğrenciler de var. Peki ne burada sıkıntı? Bir tek şu sıkıntı, benim planlamam, disiplinim nasıl olacak? Buna çözüm üretmesini %100 istiyorum bu öğrenciler. Yani istediğimden kastım şu, buna dikkat etmeli. Şöyle, evet karşımda YouTube var ama hangi saatte izleyeceğim? Ne zaman izleyeceğim? Saat 10'da masa başına geçsem yoksa ya 10.30'da da olur mu bu iş? Yani gibi. Bunları çok iyi koordine edebilirse bu öğrenciler o zaman envai çeşit videolardan çok güzel çıkarımlar yapabilirler. Sınava son bir ay kala telefonu bırakmalı mıyız? Evet. Şimdi bu telefon olayı bizim yıllar öncesinde çok daha böyle savaş verdiğimiz, yani telefonları bırakın dediğimiz bir alandı. Fakat sonrasında pandemiyle beraber YouTube'dan ders izlemeler, online platformlardan ders izlemeler, birçok öğretmenin, hocanın Telegram grupları, ulaşım şekli telefon olduğunda artık bırakma kısmını çok fazla öneremiyoruz. Çünkü bir şeyleri gerçekten ıskalayabiliyor. Sadece Türkiye'de %10 belki %5'lik bir kesim var ki telefona şu şekilde ihtiyaç duymuyor. Zaten annesi, zaten babası, evde birileri zaten bilinçli. Ona zaten o mesajlar geliyor. Ondaki o tabletler, telefonlar kullanılabiliyor. İşte o arkadaşlarımız daha böyle benim anneanne telefon denilen o tuşlu, hani böyle feneri var, radyosu falan var diye böyle öğrenciler birbirine hava atıyor orada. O telefonlara dönebiliyorlar. Tavsiyem şu, eğer zararı faydasını artık çoktan geçmişse, yani bunu aslında öğrenci tayfası çok iyi bilir. Günlük 4 saat Instagram'a zaman gidiyorsa eğer, bir ay değil belki en az 3 ay kala, 4 ay kala bile bırakılabilir telefon. Diğerine geçiş yapılabilir. Hani burada internet sınırlayalım, günlük yarım saate düşürelim falan, güzel hedefler, güzel böyle amaçlar ama olmuyorsa gerekirse o telefonda bir köşeye bırakılmalı. Bu öğrenciler zaten kendilerini çok iyi bilirler diye düşünüyorum. 2 ay kala 30 net nasıl arttırırım? Bu soruyu kim sordu? Kesin netleri de içeride düşük bir öğrenci var. Şimdi 2 ay kala 30 net sayısalcı tayfada artması zor. Hatta 1 ay mı demiştiniz sürece? 2. Tamam, 2 de biraz daha belki şey varımız ama eşit ağırlıkçı tayfada biraz daha bu mümkün ama matematik tarafı yine birazcık zordur. Sözel ve dilci tayfada durum biraz daha farklıdır. Yani 30 net artış son 2 aya sıkıştırılmış bir şey değildir. Çok zordur bu. Ancak şu var, bugüne kadar çok deneme çözmemiş. Bugüne kadar konu eksiğini bariz belirlemiş öğrenciler var. Hocam 4 konum eksik ve toplayınca bunları en az 10 nete tekabül ediyor denilen arkadaşlarımız varsa bol deneme çözmelerini ve bir an önce o eksik konulara çalışmalarını talep ederim. Ama burada şöyle parantez açmakta fayda var. Asla şunu iddia etmem, bunlar yapılsın kesin 30 net artar demem. Çünkü öyle de kolay değil. Çünkü aylarını veren öğrenciler var. Senenin başında 60 netle başlamış, örnek veriyorum. Şimdi 75'e ulaşmış, 15. Büyük bir aslında artıştır. Yani ben şu an 30 netteyim diyelim. 2 ayda 60'a çıkmam hiç öyle kolay değil. Burada gayrete tabii ki çok fazla kapı açalım, yine çok uğraşalım. Belki bu 25'e takılacak, belki bu 20'de takılacak ama 30'a gitmek için de çok fazla efor sarf etmek gerekiyor. TYT ve AYT matematikte 35 artı net yapmak istiyorsak ne yapmalıyız? Hemen söyleyeyim. Şöyle, birincisi burada seviyemizi, yani soran kişinin seviyesi çok çok önemli. Eğer ki şu aralar diyelim ki 20'leri 25'leri rahatlıkla görebilen bir öğrenci ise bu saatten sonra en iyi yapacağı şey piyasanın en zor kitaplarını çözmektir. Bol bol deneme çözmektir. Bölüm denemelerinde süre tutarak artık analiz yapmaktır vesaire vesaire. Ama bu soruyu soran daha yolun çok başında, hocam ben daha yeni başlıyorum sürece, 5 netim var epitopu ve günün birinde 35'leri geçmek istiyorum diyorsa, birinci kural şu: önce çok iyi bir konu anlatım platformu ya da böyle bir hoca bulacak. Çünkü konu anlatımına gerçekten çok ihtiyaç var bu öğrencinin. Arkasından önce orta ya da kolay diyebileceğimiz seviye kaynaklara ihtiyacı var. Bunları devam ettirecek. Sonra zor kaynaklar ve akabinde bölüm denemeleri, genel denemeler. Yani bizi belki 6 ay, en az belki 9 aylık bir süreç bekliyor. Burada da sabırlı olacak ki o zaman işte 35'leri rahatlıkla, ki rahatlıktan kastım yani iyi çalışma, burada rahatlık yanlış anlaşılmasın. O şekilde ancak 35'leri aşabilir. Sınav döneminde beslenmemize ne derecede önem vermeliyiz? Şöyle, tabii ki bu soruya en iyi cevap herhalde bir diyetisyen verebilir. Bu alanda uzman biri verebilir. Ama benim naçizane tavsiyem şu olabilir: sınav yılında ortalama 20 kilo olan öğrenci de tanıyorum. Daha fazlasını alan öğrenciler tanıyorum. Artık sadece hani eskiden şey derdik ya, bunun kızlar kafasına çok takıyor falan derdik ama artık şu pandemiyle beraber gerçekten evde hantallaşan çok fazla erkek öğrencimiz de var.
Yani eskiden şey deniyordu böyle, ya kızlar kilo çok kafasına takar, ya şöyle buna takılır falan. Şimdi durum değişiyor. Bir erkek öğrencim var mesela, hiç unutmuyorum, hocam dedi 15 kilo aldım, böyle yanaklarım hiç böyle değildi benim falan ve bu moral bozuyor. Burada benim tavsiyem şu. Benim genelde kendi tavrımda uyguladığım bir şey var. Hatta burada sizin kanaldaki videoda izledim. Bir doktor hocamızı ağırladınız. Çok da güzel videoydu o. Hakikaten bizim günlük artık böyle 3 öğün işte yememiz lazım. Masa başındayız. Abur cuburlar, her dakika çay, yanına işte böyle çikolata, çerez falan değil. Gerekirse günde 2 tane öğüne indirgeyip güzel bir sağlıklı beslenme yapsın öğrenci, zaten ona yeter. Ama öğrencidir, olayı keyifli hale getirmek istiyordur. Sizler de yaşadınız belki, ben de yaşadım o süreçleri. Hani burada bol bol bir şeyler bulunması hepimizi motive ediyor ama bazı bilimsel çalışmalar var ki artık bunların birçoğunda zihnimize, beynimize zarar verdiği artık kesin. O yüzden bunları olabildiği kadar azaltmasını ben tavsiye ediyorum. Ve tabii buna ek olarak da yürüyüşler, hatta mümkünse koşular, sportif faaliyetleri %100 tavsiye ediyorum. Sınava kaç gün kala çalışmayı bırakmalıyız? Sınav hangi günse bir gün öncesine kadar çalışılabilir. Hiçbir mahsur yok. İster ilk 100 derecesine hazırlansın, ister ilk 100.000 derecesine hazırlansın. Bu sekmez çünkü özellikle ikinci oturum dediğimiz AYT sınavı baştan sona bir bilgi sınavı. Bu bilgi sınavı bizden şunu istiyor. Yani bundan 3 ay önce öğrendiğim bir bilgi vardı. Son kez bir daha bak istersen diyor ve inanın bir gün önce TYT sınavı var, bir gün sonra AYT sınavı vardır. Hep genelde böyle olur, artık sistem böyle ilerleyecek gibi görünüyor. TYT'den çıktıktan sonra bile benim öğrencilerime tavsiyem şudur. Sakın sabahki sınavın sonuçlarına bakmayın. Hangi soruyu ne işaretledim, bu doğru mu, bu yanlış mı, sakın buna bakmayın. Gidin, full tekrar videoları var, bunları izleyin. Ya da benim en büyük baş belam edebiyat mı? İşte ya da matematik mi? Fark etmez. Fizik mi? Bunlara dair bile son gün çalışmaları mümkün. Bu konuda hiçbir öğrenci korkmasın. Son güne kadar bakabilirler. Sadece şunu yapmasınlar. Sınav salonuna, bahçesine, yani okul bahçesine gittiklerinde hala orada cep kitapları var biliyorsunuz. Ya anneciğim bir dakika şuna bir bakayım sonra vereceğim söz falan deyip hani o aşamaya getirmesinler. O çünkü tamamen kafaları karıştıran bir şey. Bir gün önce bitmesi en mantıklısı. Sınav sırasında strese kapılmamak için ne yapmalıyız? Bu güzel bir soru. Biraz daha derin bir soru. Sınav anında doğacak aslında stres, sınavı kaybetmek için bir sebep değil. Aslında o gün ortaya çıkması bir sonuçtur. Yani şöyle düşünelim. İş dünyasına bir örnek verelim. Mülakata gideceksiniz diyelim. Mülakatta karşınızda canlı birisi var. Karşıdaki kişi çok sert bir profilse bu bizi heyecanlandırabilir. Bu bizi kaygılandırabilir. Sorduğu sorular bizi rahatsız edebilir. Yani hiç olmadık şeylerle biz kendimizi daha gergin hissedebiliriz. Sınav da biraz o kişi gibi. Eğer zor bir sınav karşımıza çıkarsa, eğer ben kendim buna hazırlamadıysam sınav anında stres yapma ihtimalim çok yüksek. Şöyle çok fazla öğrenci görmüşümdür ben. Öncesinde şu cümleyi kuruyorsa sürekli, ki maalesef bir yıl öncesinde sınavda bayılan öğrencileri de duyduk. Çünkü bir yıl sonra bize geldiklerinde hocam ben geçen sene böyle böyle bayılmıştım. Hatta ben bir kısmını ne olur hani psikoloğa gidebilirsiniz, bu konuyu konuşabilirsiniz diye yönlendirmişimdir. Şöyle bir durum oluyor. Aşırı hırslı olan öğrenciler, aşırı ama. Oldurmam lazım hocam diyen öğrenciler. Bu işi bu sene bitecek. Başka yolu yok hani. Çok net ifadelerle yaklaşan öğrenciler de sınav anında olası bir ters durumu yönetemeyebiliyorlar. Benim burada tavsiyeme şimdi geleyim. Naçizane tavsiyem şu, hep bunu gözlemledim. Öncesinde diyorum ki birinci aşama kabullenmek. Benim sınavım zor geçebilir. Çok sert sorular karşıma çıkabilir. Ben hepsini kabul ediyorum. İkinci şey şu, tabii buradan şu çıkarım var. Peki hocam ya kazanamazsam, böyle diyorsun ama kazanamamayı bile kabul ederek gitmek gerekiyor sınava. Çünkü bilmiyorum. Ne yaşayacağımı bilmiyorum. Bilinmezliği kabullenmek aslında bize çok çok iyi geliyor. Üçüncü aşama aslında bu işin en güzeli aslında tevekkül. Yani Allah'ım ben elimden gelen her şeyi yaptım. Bu daha ne yapmam gerekiyordu bilmiyorum. Soru bankaları burada, denemeler burada, yaptıklarım burada. Şimdi tevekkül ediyorum. Ya Rabbi son kızım sende deyip gitmek sınava inanın çok rahatlatıyor öğrencileri. Sınav anında bir terslik olsa bile ben diyorum kapatın orada gözünüzü bir 30 saniye. Bir nefes toparlayın böyle. Ki biyolojik olarak hakikaten iyi gelir bu. Toparlayın orada. Şimdi şunu sorun kendinize. Ben şu an neredeyim? Ne yapıyorum? Sınav. Evet şimdi devam etmem gerekiyor. Hemen gözleri açıp yola devam gibi bir telkinle kendilerini çok daha iyi yönetebilirler diye düşünüyorum. Sınavda süre yetiştirememe sorunu nasıl çözülür? Evet, çok fazla deneme çözerek. İnanın başka pek bir yolu yok bunun. Süre sıkıntısı öyle bir sıkıntı ki ben konuyu çok iyi biliyorum dese de öğrenci, eğer süreç boyunca denemelerden kaçmışsa, mesela bu videoyu diyelim bir ay önce izliyor. Kesinlikle çok fazla denemeye ihtiyacı var. Belki bu videoyu sınava 6 ay kala izliyorsa hani o kadar sık olmaz bu deneme. Ayda birdir, haftada birdir vesaire. Ama son aylar geldiğinde
çok fazla deneme çözmem lazım ki ben artık süre sorununu aşayım. Çünkü bilgi artık kendini sahada görmek istiyor. Yani biz istediğimiz kadar burada plan proje konuşalım. Hadi sahaya çıkınca hepimizin bir yorulma aşaması var. Nasıl ki ya yorulduk biraz dinlensek mi acaba falan. Hızımız düşüyor burada. Aynı sorular da bunu istiyor bizden. Evet çok şey biliyorsun artık. Hadi şimdi sahaya çık ve bunları bize göster. O yüzden hatta şunu tavsiye ederim bazen de. Sınav süresi şu anda 165 dakika. Belki bu videoyu izlerken bazı arkadaşlar için süre değişmiş olabilir bu arada. Çünkü bazen 135 dakikaydı bir ara. Sonra bunu 165 dakika yaptılar falan. Yavaş yavaş geri çekin diyorum süreyi. Sınavın 165 dakikası evdeki denemelerin 135 dakikasına falan denk geliyor genelde. Çünkü sınav anının heyecanı biraz daha fazla olduğu için evde hani rahat rahat konforlu ortamda 165 dakika vermemeliler. Bu süreyi 150 dakikalara, mümkünse 35 dakikalara doğru düşürsünler. Hatta ilk 1000'e, ilk 5000'lere falan oynuyorlarsa 120-100 dakikalara kadar evde düşürmeliler. O zaman işte süre yönetimi efsane oluyor. İstediği kadar zor sınav gelsin yine çok rahat yetiştirebiliyorlar. Aileler sınav döneminde olan çocuklarına nasıl yaklaşmalıdırlar? Zor bir soru. Z kuşağı diye isimlendirilen gençler tabii ki beklentileri biraz daha yüksek artık. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki gelecek adına meslekler değişiyor. Şu anda öyle araştırmalar yapılıyor ki yıllar sonrasına dair bazı mesleklerin henüz adı bile tam konulmadı ve bu gençler üniversiteyi bitirdiklerinde o mesleklerle karşılaşabilecekler. Hal böyle olunca velilerin de burada artık özellikle şu bölüme gitmelisin. Sen bunun için varsın. Hatta biz seni bunun için yetiştirdik kadar ileri giden veliler bile tanıyorum. Örnek veriyorum, sıralamanız çok çok iyi. Tıpa gitmelisiniz. Sebep? Ya öyle, garanti. Bu üst kuşağın artık çok ciddi bir alışkanlığı fakat bu alt kuşakta bu artık işe yaramıyor. Benim en önemli tavsiyem şu. Ne olur diyorum çocuklarınızı bu konuda dinleyin. Ne istiyorlar? Bakın şu an bile bazı öğrencilerimin netleri çok çok iyi ve velisi şöyle biliyor. Bizim çocuk kesin tıp yazacak, bizim çocuk kesin hukuk yazacak. Ben biliyorum o çocuklar onu yazmayacaklar. Ve ben de destekleyeceğim onları. İnşallah kendi istekleri olur. Bazı veliler benimle sınavdan sonra görüşmüyorlar. Bunu çok net söyleyebilirim. Çünkü beni şöyle arıyorlar. Hocam bizim çocuğu bir ikna etseniz de hani sıralamada iyi geldi falan. İkna etseniz nasıl olur falan. Kusura bakmayın diyorum. Bu vebale giremem ben. Çünkü bu çocuk bunun için yaratılmışsa eğer olur da onu alır da başka bir yere koyarsak ben bunun altından nasıl çıkacağım? Mimar Sinan diyorum hatta bugün yaşasaydı eğer ve böyle bir sınav sisteminde çok iyi bir sıralama yapsaydı ki yapardı çok da zeki bir adam bir deha aslında. O zaman bence toplum olarak çok büyük ihtimalle onu tıp yazdırmak için seferber olurduk büyük ihtimalle. Hadi tıp yaz ne olur sen falan diye ve böyle bir mimarı herhalde kaybedebilirdik. O yüzden benim velilerden isteğim hedefler konusunda onları dinlesinler, beraber konuşsunlar, orta yolu bulmak adına çok güzel mücadele etsinler. En güzel şey ortak bir hedefin peşinden gidilmesi. Bu sağlanırsa gerisi zaten geliyor. Yoksa bunu yapmadığımızda maddi imkanlar çok iyi olsa bile iyi sonuçlar gelmeyebiliyor. Yeterince çalıştığımı düşünmüyorum. Mezuna bırakmalı mıyım diyenlere ne tavsiye edersiniz? Mezunluk şöyle artık her iki öğrenciden biri mezuna bırakabiliyor. Şu anki şartlarda hatta son dönemde artık barajlar da kaldırıldı. Şu anda 1 milyon 12. sınıf sınava girecekse 2,5 milyona yakın mezun öğrenci sınava girecek. Mezunluk asla kötü bir şey değil. Sadece tek bir şartla. Yeterince çalışmadığından eminse ve netleri de yeteri kadar iyi değilse bu pişmanlığını önümüzdeki yıl çalışmaya, azme dönüştürecekse ben mezuna kalmasını tavsiye edebilirim. Ama şöyle bir durumdaysa sınava şu an 3 ay var diyelim, 2 ay var diyelim ya da 1 ay var diyelim. Zaten yatışta bu öğrenci ama yatıyor, fena yatıyor. Ben mezunum diyor, seneye çok farklı olacak diyor, inanılmaz olacak diyor. Burada bir tehlike görüyorum işte. Önümüzdeki yılın hani fragmanı şimdiden böyle yatarak bekleniyorsa orada büyük bir azim ortaya çıkmayabiliyor. Yani bu günlerini bile o öğrenciler dolu dolu geçirebilirlerse ve bu kadar çalışmadıklarından eminlerse mezuna kalabilirler. Hiçbir mahsuru yok. Belki şu uyarı yapabilirim. Şurada gaza gelmemeliler. Hani netler konusunda aşırı düşük. Seneye ben bunu uçururum hocam diye böyle kendi arasında bir hayali var. Ama bunun somut verileri elimizde yok. Çalışma azmi elimizde yok vesaire. Hani bu biraz havada kalıyor. O yüzden bunun altını doldurmamız lazım diye düşünüyorum. Psikolojik olarak yıkılmamak için nasıl motive olmalıyım? Bizi takip edebilirler falan diye burada. Sizi takip edebilirler. Şimdi psikolojik tarafta hakikaten çok farklı durumlar var. Direkt olarak alanım değil ama şunu söyleyebilirim. Herkesin motive olduğu alan çok farklı.
Öyle motive olma şekilleri var ki ben bazen şaşırıyorum hatta. Hocam diyor şöyle bir çıksam diyor, bir koşu yapsam diyor, spora gitsem, bir terlesem falan şimdi. Ve motive oluyor bununla. Gidiyor mesela işte kickboksa giden öğrenci de var. Başka tarafa bakıyorsunuz böyle bir musikiyle uğraşan öğrenci var. Bir başkası ailem diyor hocam ben ailemi çok özlüyorum. Onlara böyle sürekli yani yan yana dursak, onlara bir şeyler yapsak motive olacağım diyor. Hani o kadar farklı alanlar var ki aslında birçoğumuzun psikolojik tarafta yıkılmasının, düşmesinin sebebi aslında bu boşları dolduramayışımız. Ben hep bunu gözlemledim. O yüzden iddiam şu değil, herkes şunu yapsın rahatlar. Asla böyle bir iddiam yok. Herkes şunu bilmeli. Ben en çok ne yaptığını motive olmuştum ya. Ha tamam. Kendimden bir örnek verebilirim. Beni bana bırakmaları lazım mesela ben çok düştüğümde. Beni bırakın diyorum. Beni salın beni be. Kendimle baş başa kalayım. Gideyim şurada bir oturayım şöyle 3-5 saat. Düşünüyorum. Kulaklığımı takıyorum öyle. Gerekirse kapşonu da çekerim orada böyle kimse görmesin diye. Kendi kendime biraz toparlıyorum kendimi. Birkaç bir şey yapıyorum. Ha tamam şimdi resetledim. Devam edelim. Bunu her öğrenciye tavsiye eder miyim? Mesela edemiyorum. Çünkü bazılarına işe yaramıyor bu. Daha çok depresyona ilerleyebiliyor. Bakıyorsun böyle kendi kendime kaldım. Daha da yalnızlaştım şimdi diyebilir. O arkadaşımız başka yollara atlayacaksa işte o yolları aramasını baktı son noktada birine ihtiyaç duyuyorsa hiç çekinmeden araması ya da o kişilere ulaşmasını tavsiye ederim. Dinimi yaşamak derslerimi çalışmama engel olmaz mı? Bence olmaz. Sence? Kesinlikle olmaz. Yani bunu eğitim tarafında çok fazla belki konuşamıyoruz. Belki öğrenciler buraya gelene kadar hocam çok şey var falan deseler de aslında son yıllarda şunu fark ettik biz. Belki yine pandemiyle bağlantı kuracağım. Çünkü evler o kadar üzerimiz geldi ki. Dışarısı da aslında öyle ama dışarıda bunu çok göremiyoruz belki. Odanın içinde bunalan, daralan, sıkılan öğrenciler evet bazen açıp birkaç video izleyerek bir şeyler görebiliyorlar. Hani rahatlayabiliyor ama anlık bunlar. Belki 3 saatlik, belki 3 günlük, belki 1 haftalık. Ama dinini yaşayan bir öğrenci aslında fıtri olarak normal halini yaşıyor. Fıtri halinden dışında farklı bir şey yaşadığında bunalmaları, sıkılmaları, amacı, gayesi biraz daha sıradan kalınca bundan vazgeçebiliyor. O yüzden bence asla engel değil. İster buna Ramazan orucu desin, ister günlük yapması gereken ibadetleri desin. Hiç önemli değil. Hepsini yaşayarak da bu işi başaran çok da güzel, çok da fazla sayıda öğrenci var. Ramazan ayı geldiğinde oruç tutmam derslerime engel olur mu? Olmaz, asla olmaz. Hatta bu alanda ben öyle gençleri kanalıma çıkardım ki bir dönem. Türkiye birincisi mesela. Dedim ki gel anlatır mısın bize bu nasıl başardın bunu? Hani şey şansı yok izleyenin ya ama bu hani kaç yapmış ki acaba falan demesen çünkü yok üstüne bir adam yok. Yani bir öğrenci yok onun. Şu bir gerçektir. Benim fıtri yapım zaten buna müsait. Çok müsait. Bize şu öğretildi ama sizlerde belki olmuştur. Çocukken oğlum işte açken bak zihnin çok çalışmaz. Hep bir tokluk aşılandı bize. Yani karnını doyur git, yemeğe ye git, şöyle yap git, böyle yap git. Biz hep zannettik ki böyle açlık herhalde kötü bir şey. Yani çok kötü bir şey. Benim her dakika bir şeyler yemem falan lazım ki yani iyi çalışayım falan filan. Yıllar sonra öğreniyoruz ki bu batıda bile hani bunun adına oruç demeseler bile ya bunun iyi bir şey olduğunu, daha fazla odaklanabileceğini anlatan, bunu ispatlayan birçok çalışma yapıldı. Bizim tarafa bakınca da aslında Ramazan mükemmel derecede verimli geçirilebilecek bir ay. Hatta bu huy keşke ya da inşallah diyelim hadi keşke demeyelim Ramazan'dan sonra da devam eder. Bu gıdaları tüketme hele şu zararlı bu çikolatalar, gofretler falan öğrenciler benden bunu daha iyi biliyor. Bu kadar zararlı şeyin içinde bunları ne kadar azaltırsam benim için o kadar iyi olacaktır. O yüzden Ramazan burada bence bir fırsat. Hiçbir şey de engel olmaz. Tavsiye de ediyorum. Bence söyleyeyim bunu. Ders çalışmaktan yorulan öğrenciler hangi sohbetimizi dinlemeliler? Hayal değil mi? Şöyle aslında herkesin ihtiyacı olan çok güzel videolarınız var. Yani bazıları hakikaten kişiyi güldürüyor, güldürürken düşündürüyor. Bazıları direkt damardan giriyor. Yani çok böyle kala kalıyorsunuz. Bazıları aslında tam dönemlik belki Ramazan'la alakalı. Belki bir dönem işte bir pandemiyle alakalı. Belki bir dönem bambaşka bir mevzuyla alakalı. Çok fazla şey var. Ben birçoğundan istifade ediyorum. Onu söyleyeyim. Hakikaten benim çok hoşuma gidiyor videolar. Hele hele gençler tarafına da şöyle bakınca sanki böyle gelecek kaygısı üzerine, psikolojik durumlar üzerine olan videolar biraz daha onlara etki eder diye düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela çift yarık deneyiyle alakalı da videonuz var sizin. Ben mesela çok izleyemiyorum onu. Yani bana çok hitap etmiyor. Şimdi ben bunu izleyemiyorsam bazı öğrenciler bunu çok izleyemeyebilir. Ama şunu da biliyorum ki başka öğrenciler de o video sayesinde çok başka şeylere, bakış açılarına sahip olabiliyorlar. O yüzden bunu kendileri seçsin. Kanalda izleyecekleri çok şey var diye düşünüyorum. Ya bence baksınlar buraya. Siz de hayallerimi takip ediyor musunuz? Hayır falan diyeceğim. Takip ediyorum yıllardır. Hatta az önce muhabbetini de yaptık aşağıda. Yıllar öncesinde görmüştüm ilk videoları. Çünkü şunun farkındayım. Biz
şu anda dünya üzerinde birçok açlığımızı doyurmak üzere uğraşıyoruz. Doğru. Bedensel açlığımız gıdalarla dolacak. Dünyada şu anda karşımıza çıkan hedefler derslerle, derslerden bir sonraki kısımda mesleklerle, parayla. Bunlar doyurulmak zorunda. Yani bu bizim dünyadaki ihtiyaçlarımız. Ama bütün bunları yaparken arka tarafta ruhani bir açlık yaşıyoruz biz. Bu açlığı doyurma kısmında ne yapacağız? İşte orada benim de yer yer izleyip hakikaten çok motive olduğum, evet ya bu bana iyi geldi dediğim birçok video var. O yüzden Hayalhanem'i ben yıllardır takip ediyorum. Birçok arkadaşa da tavsiye ediyorum. Hayalhanem sizin için ne ifade ediyor? Ne ifade ediyor? Ben buraya ilk defa geldim. Çok da güzel bir ortamınız var. Hakikaten çok hoşuma gitti, çok sevdim. Dışarıdan videolardan görünüyordu bir şeyler, izliyorduk, ediyorduk ama buraya gelince çok daha farklı gördüm. Gayretiniz, çabanız hakikaten çok takdire şayan. Allah yolunuzu açık etsin. Şimdi yeni bir İstanbul hayaliniz, İstanbul projeniz var. Ne kadar güzel. İnşallah orada da Allah muvaffak eder sizleri diyebilirim. Amin. Allah razı olsun. Amin. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Dünyada nereye bakarsan bak, her yer kalabalık. Hastaneler tıklım tıklım, sanki herkes hastalanmış gibi. İnsan kaynıyor mağazalar, sanki herkes aynı anda alışverişe çıkmış gibi. Adım atacak yer yok caddelerde, tüm dünya sokağa dökülmüş gibi. Bir de camiye gidiyorsun, bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Ama şunu iyi bil, uğruna namazı terk ettiğin her şey, kabirde seni bir bir bıraktığında anlarsın bazı şeyleri. Hataların telafisinin mümkün olmadığı ölüm, seni uyandırmadan evvel uyan. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.